arkadaşlar. Bugün size kendi atölyemi göstereceğim. Aslında atölyem daha büyüktü fakat taşınma nedeniyle atölyemi değiştirdim. Şimdi atölyemi göstereyim sizlere. Aslında atölyem evin içinde küçük bir yer. İşte atölyem bir balkon içinde. Balkonda saksılarım var. Bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorum buralarda. Ve atölyemi hanım buraya kurmamı istedi. Daha başka yerimiz yok. Bir de çocuklarımız alerji olduğu için zararı dokunuyor. Ben de diğer atölyedeki, büyük atölyedeki malzemelerin hepsini toplayıp buraya getirdim. Burada dolapta biraz değişiklik yaptım. Dolabın üst rafları daha orta taraftaydı, bu taraflardaydı. Daha başka malzemeler vardı. Çocukların aslında malzemeleri vardı. Burada yaptığım en üstte yarımlarımı koyabileceğim küçük Ikea'dan almış olduğum ayakkabı kutuları vardı. Onların içine tam sığsın diye raflar yaptım. İçi boşmuş ya. Burada da var. İşte burada gördüğünüz gibi yarımlarım var. Bu yarımların hepsi aslında buraya koymayı düşünüyorum. Aslında bu raflarda yapmaya çalıştığımda en fazla 6 tane yarımım olabilir. Burada 2, bir tane de burası alıyor. 3 tane de burası alacak. Toplam 6 tane. 6 tane yarım koyabilirim. Maksimumda o olması lazım. Şu an aşırı derecede yarım var. İçeride dolabım var. Onu da göstereceğim. Vallahi durum çok kötü. Çok fena yarım var. Bitirmem lazım. Çok acil. Neyse, dolabın ikinci kısmı malzemelerin durduğu yer. Burada Tamiya boyalarım. Tamiya boyalarımı hazırladım. Bu malzemeyi Beşiktaş'ta lazer kesimcide kestirdim. Aslında 6 milimetrelik bir çubuklar var. 6 milimetrelik tahta vardı. Onu sadece 6 milim kestirdim. Böylece çubuk şeritlerim oldu böyle. O çubuk şeritlerin üzerine 3 milimlik 4 santim kalınlığında 33 santimlik genişliğinde tahta şeritler yaptırdım. Aslında 34 santim yaptırsaydım bir tane daha sığacaktı. Orada bir hatamız oldu ama yapacak bir şey yok. Bir tane daha fazla alırdı. Bu bir tane alması demek bir rafın boş olması anlamına geliyordu. Ama orada bir hesap hatası yaptık. Gerçi bunun kapanma şeyi de var. Onu da düşünürsek neyse, tolere edilebilir, o kadar şey değil. Burada bunların haricinde kendi tank için kullandığım veya küçük vignetler için, şuradaki gibi vignetler için kullandığım malzemelerim var. Bunlar benim Tamiya boyalarımdan artan şişeleri tekrar silip içlerine kendi malzemelerimi koydum, ihtiyacım olan. Onun altında da toz pigmentlerim var. Bu tarafta boşlarım var, filtrelerim var ve Sebil Vallejo boyam var. İşte o zamanlar açlık ne varsa almışız. Tezgahımın üstü dolu çünkü hala yapıyorum, bitmedi. Biraz daha işi var. Burada gene lazer kesimciden kendime raf yaptım. Bu raf aslında benim küçük malzemelerimin çoğunu alıyor. Şöyle ki. Ne kadar dolu ya. Şöyle açtığımda burada boya için kullandığım şırıngalar var. Kesici malzemelerim var. Sculpting için birkaç malzemem var. Şu rulo çok işime yarıyor.
şeyleri işte böyle epoksileri falan düz hale getirip bez yapmama çok yarıyor. Faydalı bir şey. Burada eğlerim ve cımbızlarım var. Ve zımparalarım var. Burada da kesici malzemeler ve pipetler var. En üstte de ne var? En üstte de teller var değişik ölçülerde. Bunlar için aslında bunları da şöyle yuvarlak bir malzeme buldum. O malzemeye dolayıp dolabın şu kısmına veya şu kısmına vesaire bunları şey yapmak istiyorum. Bunlara çok ihtiyacım olmuyor. Dolayısıyla benden uzak bir yerde olabilir. Çok yakın olmasına gerek yok. Burada da bir tane raf var. Dün ben bunu kırmıştım şu kısımda. Onu şurada bir yer açabilirim diye düşündüm. Şu kısımda bir yer açabilirim diye düşündüm. Şimdilik duruyor. Bu malzemeler haricinde ne malzemelerim var? Şunlar var. Bunları halletmem lazım. Şurada malzemelerim var. Onları halletmem lazım. Bir yere yerleştirmem lazım. Ve ıvır zıvır var bir sürü. Bu üst taraf sadece aslında malzemeleri tutuyor. Malzemenin atölyenin alt kısmı da aslında benim maket yapacağım kısım. Burada ışık sıkıntım var ama ışık sıkıntımı çözüyorum. Şöyle ki 12 voltluk adaptörlü bir tane led şerit aldım. Şu an led şerit aldım. Allah kıracağım vallahi. Şuradan çıkartabilirsem. Şöyle göstereyim şöyle. Ama ışığı hiç fena değil. Şimdi ufak bir demo yapayım. Böyle yerleştiriyorum. Şuradan aslında benim ihtiyacım olan ışığı sağlıyor. Hop. Allah. Alacağız elektriği ya. Tabii lehim işlerim de var. Onları da yapmam gerekiyor. Heh. Gördüğünüz gibi aslında benim ihtiyacım olan ışığı rahatlıkla veriyor. Bunları şerit olarak şu kısma yerleştirirsem çok aydınlık olacak. Bu boyamada da tüm ihtiyacımı görecek. Elektrik sarfiyatı da had safhada tabii. Şöyle malzemelerim var. Bunların içinde de yaprak vesaire tutuyorum. Diorama malzemelerim. Bunlar mesela sonbahar yaprakları. Kahverengi halde. Bunlar kırmızı halde. Bir de yeşil halde olanı var şurada. Onların haricinde de diorama malzemem var. Onları da halledeceğim. Burada bir tane F bükücüm var. Buna da muhtemelen yer bulamayacağım. Burada kalacak bu. Olmazsa olmazlarım var. Peçete, boyama sırasında kullandığım eldiven. Onu da bir arkadaştan septi. Hastalık halinde. Ama güzel oluyor. Hatta onun bir şeyi var. Şöyle içerisinde şu şeyleri şu şırınganın iğnesinin girdiği yerleri şeye yapıştırmıştı yan yana ve burada boyayı çekip üzerine yerleştiriyordu. Ben de ona benzer mekanizma yapacağım. Şurada küçük tahtalar var. Bunları geçirip sökülable, takılable bir şey yapacağım. O da rahatlaştıracak. Kürdan, kulak çubuğu, ataç. Bunlar benim olmazsa olmazım. Sürekli kullanıyorum. Fırçalarım var. Kırmızı kalemim var. O da olmazsa olmazım benim. Bunları sürekli elimin altında bulunması gereken malzemeler. Lazerciye gittiğimde kesim yaptırdım. Şöyle ki altlık yaptırıyorum. İçeride de maketlerim var. Onların da düzgün halde olmasını istiyorum. Çünkü çok dağınıklar. Onun birazdan çekimini yapacağım.
Şöyle kutu haline getiriyorum. Alt tarafı strafor, sarı strafor. Biraz serttir, kalındır. Mavilere göre. Şurada da mavisi var. Ve bunları köşelerinden şeyle yapıştırarak, tutkalla yapıştırarak bu hale getiriyorum. Bunların aslında orijinal hali böyle. Bunları 3 milim kalınlığında, aslında 4 milim olsaymış daha iyiymiş. Bunlar 4 milim. Biraz daha düzgün şekil şemali. Bunlar 3 milim. Tabi bunu yaptırırken benim tahtalar biraz yamuktu. Onları bayağı adam etmek zorunda kaldım. Ona da yapacak bir şey yok. Ama hedef burası. Burada yükseklikle ilgili bir ayar çekmem gerekecek diye düşünüyorum. Çünkü burada sürekli elim yukarıda çalışmam biraz zor. Dolayısıyla 75-80 santime yapabilirim. Şöyle bir avantajım var. Burayı kapattıracağım ama şuradaki tahtanın yüksekte olmasından dolayı ayağım daha az üşüyecek. Şunu da aşağı indirebilirsem biraz. Bu da bana gerekli çalışma yeri kalacak. Tek sıkıntım boya kabinim yok. Boya kabini yapabilir miyim, yapar mıyım bilmiyorum. Belki burada boya yaparım. Açık olduğu için problem olmaz diye düşünüyorum. Zaten alışayım toplamaya. Burada to-do listim var veya eksik listem var. Onları buraya ekliyorum. İşte iğneler için şunu yapmam lazım. Maket bıçaklar için bunu yapmam lazım gibi. Şimdi bir de içeriği göstereyim size. Ondan sonra da ilk videomu kapatmış olurum. Bir de şundan bahsedeyim. Burada gene lazer kesimciye yaptırdım. Uzunca bir tane şey var. Altlık var. Bunu da kullanacağım. Bu altlıklar için bu arada mesela şu modelin için aslında altlığı vardı onun 3 milim ama yeterli kalmıyordu. Gözüme hoş gelmiyordu. Bunu yaptım. Bunun altına da Bauhaus'tan şöyle bir şey aldım. Böyle süpürgelik gibi ama şeyde var. Tahta bölümünde var. Bunları buraya 45 derece yapıştıracağım. O 45 derece kesici de arkadaşlar da bunu afirmem lazım bir yere. Almam lazım. Çok acil. Ama biraz daha iş olsun. Ondan sonra da şimdi içeri götüreceğim. İçeride bakalım. Maketlerimi göstereyim. Baba, Yes. bu sefer Benim oğlan oyun oynuyor. İşte bu kısım da bana ayrıldı. Hanım sağ olsun. Burada üst tarafta malzemelerim var. Onları halletmem lazım. Onları böyle şey hale getirmem lazım. Düzgün bir yerde tutmam lazım. Şurada malzemelerim var. İçeride bilgisayarım yok olduğundan dolayı kendime eski bir laptoptan bir de Raspberry Pi'den böyle bilgisayar gibi bir şey yaptım. Yurt dışından bir de kamera aldım. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Çok güzel çalışıyor ama işte şeye girmiyor. Flashback YouTube'a girmiyor. 512 MB hafızası var. Onu halledeceğiz artık. Ubuntu kuracağız. Orada arkadaşlardan destek bekliyorum. Ve maketlerimin yer aldığı kısım burası. Üst tarafta içeride gösterdiğim uzunca altlığın şey var. Yer aldığı bölüm var. Şu kısımlardan keseceğim. Şu ince noktalardan kesip onun üzerine yapıştıracağım. Ve onunla beraber bir adet daha altlığım var. Şöyle. Bunu da kenarına koyacağım. Şöyle kenarına yerleştireceğim. O da güzel bir görüntü sağlayacak diye düşünüyorum. Ondan sonra orada başka işim kalmayacak. Burada kat kat şeylerim var. Bunlar trenin, yukarıdaki trenin Bunda trenin diğer parçaları var. Onları da yerleştireceğim. Arkada bir arkadaşın iki tane maketi var. Onlar duruyor. Bir senedir duruyor. Bu da bir tane koleksiyon parçası var. Buna model trenciler var. Onlardan almıştım. Bir arkadaş sağ olsun. Ona bir altlık yapmıştım. Onun biraz daha işi var.
İnşallah bunu da gösteririm. Burada küçük vidneklerim var. İşte amacım aslında böyle yaptığım şeyleri bu hale getirmek. Bunların altlıkları o. Ters çevirince şey var. Yeri var onun. Ona takacağım. Daha büyük gösterecek. Rengini bilmiyorum. Siyah da yapabilirim. Kahverengi de yapabilirim. Artık o zaman gösterecek. Şöyle. Bunların hepsinin altlığı olması lazım. Bir de hastalık bende. Hop. Şunu da yapıyorum yeni. Altta da bir tane dioramam var. Onun altında da malzemelerim var. Aslında şu kısım benim çocuklarımın maketleri. Onlar genelde oynuyor. Hop, yarımlar var burada gördüğünüz gibi. 2 tane yarım var. Bu sürpriz. Bunu yapıyorum zaten, bu oğlumun tankı. Altta da bir tane denizaltı var. O da öyle vallahi senelerdir duruyor. Bunlar genelde tank için kullandığım yer. Bir de figürlerim için olan bir bölüm var. O da bu kısımda. Burada bir sürü figürlerim var. Böyle hazır boyanmış kafalarım var. Kendim yaptığım 5'e 5 şeylerim var. Burada boyanacak figürlerim var. İçeride de var bir tane. Burada da hazır. Allah, bir şey düştü. Burada neler varmış? Burada da böyle ıvır zıvır var. Bunları halletmem lazım. Burada da bunları kesmiştim. Bunlar kesip hazır böyle baktığınızda işte hangi resme ait, içinde hangi parçalar var, bunlar böyle hazır. Bu da hastalık. Önceden hazırlıyorsun. Niye hazırlıyorsun? En sonunda da depo bölümü. Bakalım neler var. Bu da benim eşyalarım. Bu kadar var. Daha fazla istemiyorum. Eritemiyorum. Erittikçe geliyor. Erittikçe geliyor. Ben anlamıyorum ne zaman bitecek. Hayat geçecek. Neyse. Böyle ilk videoda için teşekkürler. Görüşmek üzere.